Ben de operatör doktor Barış Özgüroğlu, ortopedi ve travmatoloji hekimiyim. Hacettepe'de okuduktan sonra Gazi Üniversitesi'nden uzmanlığımı aldım. 4 sene kadar devlet hastanesinde görev yaptım ve akabinde İstanbul'da özel hastanelerde çalıştım ve yaklaşık bir senedir kendi kliniğimde hastalarımı kabul ediyorum. O olayda şöyle söyleyeceğim. Bir tarafta özellikle spesifikleşmeye başladığınız zaman oradaki olaylardan, oradaki hastalıklardan, oradaki tecrübelerden daha fazla faydalanıyorsunuz. Benim de özellikle ilgilendiğim alan spor cerrahisi ve spor hastalıkları oluyor. Özellikle omuz, diz, ayak bileği hastalıkları üzerinde özel ilgi alanım mevcut. Bugün benim özellikle konuşmak istediğim konu ayak bileği rahatsızlıkları olacak. Genelde travmatik, burkulma, düşmeler, çarpmalar sonrasında olan bazı gözden kaçan rahatsızlıklar var. Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi benim burada özellikle bahsetmek istediğim travmatik ayak bileği hastalıkları. Burada işte bir burkulma geçirmiş olabilirsiniz, bir düşme geçirmiş olabilirsiniz. Tabii doğal olarak ağrınızla birlikte ilk yapacağınız şey acil servise başvurmaktır. Kırık olunca belli bir şekilde alçısı, ateli vesairesi tedavisi olur ve bunun devamında hastamızı sağlıklı bir şekilde hayatına geri döndürürüz. Ama benim bahsetmek istediğim bu sırada ilk acil müdahale dışında kalacak durumlar. Orada herhangi bir şekilde kırık tespiti yapılmadığı zaman gözden kaçabilen bir tanesi bağ hasarları, diğeri ise kıkırdak hasarları. Ayak bileğinde oluşan bağ hasarlarını ve kıkırdak hasarlarını ayrı ayrı tedavi protokolleri vardır. İkisinin tedavisi tamamen değişmekte. Buradaki olay şu. Bu hastalar bize geldiğimiz zaman bizim değerlendirdiğimiz birkaç tane kriter vardır. Bir, hasarın boyutu. Bu iki hastalık için de aynı şekilde geçerlidir. Bağdaki hasarın boyutu çok önemli. Yine kıkırdak hasarının boyutu çok önemli. İkinci kısma geldiğimizde ise hastanın günlük aktivite miktarı. Tamam mı? Burada işte aktif spor yapıyor mu, çok fazla koşturması gerekiyor mu ya da profesyonel sporcu mu? Bu bizim tedavi planlamamızı tamamen değiştiren bir şey. Bağ hasarlarını tespit ettiğimizde eğer bağ hasarı bağın tamamen kopması şeklinde değil de kısmi bir hasar alması, kısmi bir yaralanma olması şeklinde ise tedavimiz değişiyor. Tam olarak bağ hasarı varsa yani bağımızı tamamen kaybettiysek tedavi yöntemimiz değişiyor. Burada biz ilk hastamızı gördük, değerlendirdik ve hastamız profesyonel sporcu değil. İlk başlarda bizim hareketsizlik dediğimiz yani alçı uygulamaları, atel uygulamaları ya da özel cihazlarla birlikte ayak bileğini hareketsiz bıraktıracağımız bir döneme başlıyoruz. Eğer bağda kısmi hasar varsa iyileşme oranı çok yüksek oluyor. Ama tam hasar varsa yine de şansımızı denemek açısından çünkü iyileşme oranı hala yüksek olabiliyor. Bu uygulamaları yapabiliyoruz. Bu yaklaşık 3 hafta ile 1,5 ay arasında değişen bir süreç oluyor. Bunun sonrasında ise tekrar hastamızı değerlendiriyoruz, gidişatına bakıyoruz. Eğer sıkıntıda toparlanma yoksa, bağımızın toparlanmadığına inanıyorsak o zaman ameliyat yöntemine doğru geçmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Güzel bir tedavi sonrası tekrar yer etme tarzında bir şey ya da işte nüks şeklinde bir sıkıntımız olmuyor. Buradaki olayımız genelde şöyle bir şey oluyor. İyileşmiş bir bağın tekrar hasar görme ihtimali normal bir bağ kadardır. Nasıl siz sıfır olan bir bağınıza zarar verebiliyorsanız iyileşmiş bir bağınıza da aynı oranda zarar verme ihtimaliniz vardır. Bu birazcık sizin gündelik hayatınızla alakalı bir şey. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Yine sizin de sorduğunuz gibi sporcularda bizim tedavi yöntemimiz birazcık daha agresif olmak zorunda. Çünkü sporcuyu bir an önce hayatına döndürmek zorundayız. Ama herhangi bir tedavide işte ameliyat uygulaması yaparsak şayet buradaki bizim tedavi sürecimiz şu şekilde devam ediyor. İlk 3 hafta kesinlikle ayağını bir atel ya da özel bir bot ile sabitliyoruz. Onun sonrasında üstüne basmayacağı bir 3 hafta kadar daha zaman istiyoruz. Bu süre içerisinde yavaş yavaş egzersizlerimiz başlıyor, fizik tedavi sürecimiz başlıyor ve 1,5 ay sonrasında üstüne yavaş yavaş basmaya, yavaş yavaş hareket etmeye başlıyoruz. 1,5 ayla 3 ay arası, bu da birazcık hastanın gidişatına göre değişen bir süreç. Hasta normal gündelik hayatına dönüyor. Normal şartlar altında bizim hastalarımızdan istediğimiz
gündelik hayatına dönsün ama 6 ay, ki bu bizim normal bağ iyileşmesi sürecimizdir, 6 ay spora geri dönmesini isteriz. Ancak yine burada şöyle bir durum söz konusu: profesyonel sporcularda özel ekstra uygulamalarla birlikte bu süreci kısaltmaya çalışıyoruz. Bağla ilgili benim söyleyeceğim en önemli şey şu: bağımızın sağlam olması bizim ayağımızın desteğini tam olarak sağlayacağı için daha farklı ilerleyen dönemlerde, hani kireçlenme dediğimiz ya da bizim tıbbi olarak artroz diye bahsettiğimiz süreçlerin gelişmesini engelleyen durumlardır. O yüzden dolayı bir bağ hasarınız varsa ve ciddi şikayetlere sebep oluyorsa onun mutlaka uygun tedavisini görmemiz gerekir. Bu konuda benim söyleyebileceğim en doğru şey şu olacaktır: herhalde ayak bileğinizde olan travmalar sonrasında şikayetleriniz bir hafta içerisinde geçmiyorsa mutlaka bir ortopedi doktoruna görünmemizde fayda var ve tedavimizi düzgün bir şekilde takip etmemiz gerekiyor ki daha kötü, daha sorun çıkartacak, gündelik hayatımızı etkileyecek daha büyük problemler yaşamayalım.